Sanal Gerçeklik kanalından herkese selamlar. Şimdiki videomda Oculus Quest 3 ile Quest 2'nin karşılaştırmasını yapacağız. Teknik detaylara bakalım, incelemelere bakalım. İşletim sistemi XR2 ikinci neslinin ne olduğuna bakalım. Ayrıyeten grafik işlemcisine bakalım. Aradaki farkları bir değerlendirelim. Sadece teknik özellik olarak değil de farklı özelliklerine bakalım. Hangisi daha mantıklı? Aradaki fiyat farklarını inceleyelim. Bir detaylı olarak bir bakalım nasılmış. Değerlendirmelerimize geçmeden önce kanalıma hepinizi bekliyorum. Bu zamana kadar oyunlarımızı çektik. Zamanında yaptığımız bazı hataları yavaş yavaş düzeltmeye başladık. Görüntü kalitesi olsun, ayrıyetten eklemeler, montajlarda yavaş yavaş her şeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Sizler için yapıyoruz bunları ve fazla lafımızı uzatmadan değerlendirmelere, karşılaştırmalara geçelim. Evet. Genel özelliklere değinecek olursak uyumlu platformları ikisini de Metastore ve SteamVR'de bilgisayara bağlayarak oynanabiliyor. İkisini de kablolu veya kablosuz bağlantı olarak oynayabiliyoruz. Kullanım alanları bilgisayar, ikisini de zaten bilgisayarda veya kendi işletim sistemlerinden uygulamaları, programları indirip oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Burada araştırmalarıma nazaran bağımsız çalışabilmede ikisinin de var zaten. Hareket takibi ikisinin de var. Hareket takibi özelliği olarak baş takibi, el takibi, 6 tane takip kamerası ve ayrıyetten 6 tane eksen kamerası var yeni makinamızın Quest 3'ümüzün. Ama Quest 2'mizin buna nazaran farklı olan baş takibi, el takibi, 4 tane takip kamerası, 6 tane eksen kamerası var bunda da. Yalnız Oculus Quest 3'ün 2 tane kamerası fazla olarak eklenmiş. Bu kameralar herhalde karma gerçeklik ya da görüntüleri, elleri daha iyi algılaması mı tam olarak bilmiyorum ama 2 adet kameranın fazla olması mutlaka bir artılar getiriyordur. Artı olarak birinci artıya Quest 3'ün 2 tane artı kamerası olarak yazabiliriz. Gözlük ile kullanabiliyoruz. Yani gözlük ayarı parçaları, aparatları var. Gözlüklü olan arkadaşlarımız gözlükle kullanabiliyor. Dahili hoparlörü ikisinin de var zaten. Mikrofonlar ikisinin de var. Diğer özellikler ikisinin de 3 boyutlu ses sistemi var. Yalnız Oculus Quest 2'nin ses sistemi bir Oculus Quest 3 kadar olamaz. Benim açımdan öyle. Çıkış tarihi zaten 2023'te çıktı Quest 3. Quest 2'ninki 2020'de çıktı. Çıkış tarihimizde arada 3 yıl var. Cihazın ağırlığı Quest 3'ün ağırlığı Quest 2'ye nazaran bir 15 gram daha fazla. Özelliğine bakılacak olursa zaten 15 gramın da pek bir önemi yok. Aralardaki fark benim için çok olduğu için yani 15 gram benim için hiçbir önemi yok. Evet, teknik özelliklere gelecek olursak Yonga seti Quest 3'ün Qualcomm Snapdragon XR2 ikinci jenerasyon olarak görüyor. Quest 2'nin ise Qualcomm Snapdragon XR2. İkisi de XR2 ama birisi birinci jenerasyon, ötekisi ikinci jenerasyon olarak karşımıza getiriyor. Şimdi işletim sistemi XR2 ikinci jenerasyonun bize sağladığı faydalar, katkılar nelerdir? Daha gerçekçi ve ayrıntılı detayları sunuyor Oculus 2'ye nazaran, onun işletim sistemine nazaran. Saniyede 90 kare hızına sahip ve göz başına 4.3K'ya kadar çözünürlük desteğine sahipmiş. Sanal karma gerçeklikte daha net görüntüler, daha canlı görüntüler bize sunuyor. CPU frekansında %20'lik bir artış sunuyor bize. Quest 3'ün artılarından bahsediyoruz şu an. Yani işletim sisteminin artılarından bahsediyoruz. Wi-Fi 7 desteği mevcutmuş. XR2 ikinci nesilde Wi-Fi 7 desteği mevcut. Ama buradaki özelliklerine baktığımız zaman Wi-Fi 6E olarak yazmışlar ama Wi-Fi 7 de kimde var tam olarak bilmiyorum. Şu an bende yok. Wi-Fi 7 desteği de mevcutmuş bu işletim sisteminin. İşlemci çekirdeği ikisinin de 8. Grafik işlemcisi Adreno 740. Ötekisi de Adreno 650. Adreno 740 olan Quest 3'ün grafik işlemcisi özelliklerinden bahsedecek olursam Qualcomm Adreno 740 8. nesil akıllı telefon CPU sistemi olarak teknolojilere geçiyor. Telefonlarda kullanılacakmış. 2023'te üretime başlanmış. Oyun hızlandırıcı ve derinliği için sistemleri mevcutmuş. Uzun lafın kısası yani yeni çıkan akıllı telefonlarda kullanılan, Android sistemli akıllı telefonlarda kullanılan yeni grafik işlemcisi olarak karşımıza çıkıyor ve bunu Quest 3'e monte ettiklerini görüyoruz.
Evet arkadaşlar, işletim sistemi yine dediğimiz gibi ikisinde Android. Birisi Android 10, birisi Android 12, 13, 14 artık güncelleme geldiği zaman hepsini kapsayacak. Ama Oculus Quest 2'nin güncelleme alıp almayacağından tam kesin bir bilgim yok. Bellek olarak birisi 8 GB, birisi 6 GB. 8 GB her zaman için telefon olsun, başka tabletlerimizde olsun. 6 ile 8 arasında 2 GB farkımız var. Oyun kasmalarını engelliyor. GB'ımız ne kadar fazla olursa daha akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyoruz. Gözlükte de aynı. 6 GB ile 8 GB arasındaki fark bu. Devam ediyoruz. Kapasitesi zaten dediğimiz gibi Oculus 2'nin kapasitesi 256 GB olarak maksimum. Quest 3'ün kapasitesi de 512 GB olarak karşımıza çıkıyor. Sensörler olarak ivme ölçer sensörü ve ayrıyetten jiroskop sensörümüz mevcut ikisinde de. Ekran tipi zaten ikisinde LCD. Toplam çözünürlük olarak Quest 3'ün çözünürlüğü 4128'e 2208 olarak karşımıza çıkıyor. Quest 2'nin ise 3664'e 1920 olarak karşımıza bunu da sunuyorlar. Göz başına çözünürlük olarak yazmışlar. Tek göz olarak çözünürlüğü ölçmüşler herhalde ki. 2064'e 2208. Quest 2'nin ise 1832, 1920. Yenileme hızı birisi 90 ile 120 Hz arası. Oculus 2'nin 90 ile 120 Hz arası değişmeler oluyor. Yalnız yenileme hızını ayarladığınız takdirde Quest 3'ün 120 Hz'e her zaman sabit kaldığını görebiliyoruz. Lens mesafesi ikisinde zaten ayarlanabiliyor. Göz bebeği mesafesi dediğimiz IPD mesafesi, göz bebeğini ayarlayıp gözümüzün bulanıklığını veya ayarlarını gözlerimizde, ellerimizde yapabiliyoruz. Kumanda tipi ikisinin de zaten kumandaları mevcut. Çalışma saati Oculus Quest ile çalışma saatinin arasında bir 10-15 dakika fark var. Normalde bu 15 dakika daha az çalışıyor. Quest 3'ümüz bir 10-15 dakika daha az çalışıyor. Çünkü işletim sistemi olsun, ayrıyetten ekstra eklentiler yüzünden daha az çalışıyor. Evet, Wi-Fi ikisinin de Wi-Fi'si zaten mevcut. Wi-Fi standardı Wi-Fi 6E, Quest 3'ün ötekisinin de Wi-Fi 5 olarak karşımıza çıkıyor. USB ikisinde de var. USB tipi ikisinde tip C olarak yapmışlar. Yalnız herhalde bunun USB tip C tarafını sol tarafa yaptıkları için kablolarda dolanmalar, yani sıkıntılar yaşayan arkadaşlar duydum. Öyle bir sıkıntılarımız olabiliyormuş. Evet. Bluetooth dediğimiz gibi ikisinde de var. Bluetooth birisinde 5.2 desteği bulunuyor. Ötekisinde de 5.0 Bluetooth desteği bulunuyor. DisplayPort zaten eski standartlarda kaldığı için HDMI ve ayrıyetten USB tip C ya da USB 3.0 portları çıktığı için DisplayPort'a artık pek rağbet görülmediği için DisplayPort'u herhalde takmamışlar. HDMI yok diyor. Ses çıkışı ikisinde de var görünüyor şu an. Evet arkadaşlar, incelemelerimizi yaptıktan sonra şöyle bir sonuçlarımıza bakalım. Grafik işlemcisini söyledik. Zaten GB aralarındaki GB farklarını söyledik. Oyun kasmalarını engelliyor dedik. Daha akıcı bir şekilde oyunu oynayabiliyoruz. GB 6 GB ile 8 GB arasında. Grafik işlemcisi zaten 2023 yılında çıkan nesil olarak söyledik. Şimdi artılarına bir bakalım. Artıları ne olarak karşımıza çıkıyor? Pikseller bu eski Quest 2 ya da bir HTC Cosmos'daki piksel sayma olayı görünmüyor fazla. Piksel sayma oranı Quest 3'te çok az görünüyor. Böyle bir beyaz bir gökyüzüne baktığımız zaman gökyüzündeki anca öyle çok dikkatli baktığımız zaman piksel saymaları olabiliyor. Yazılar net şekilde okunabiliyor. Kontrast oranı 10 numara. Oculus Quest 2 ve HTC Cosmos'a nazaran kontrast oranı çok güzel. Bulanıklık yok. Kablosuz bağlantısının olması çok iyi olmuş. Airlink'le isterle PC bağlantısı kurabiliyoruz. Sensörlerimizin ışıkta bile algılaması tatmin edici bir durumda. Yani loş bir ışıkta sensörler algılamasa bile Quest 3'ümüz zaten uyarı veriyor. Az ışık var, ışıklı tarafa geçin diye. Ama düşük ışıklarda da elimizi veya sensör algılamalarını beğendim ben. Güzel algılıyor. El takip sistemini tatmin edecek kadar güzel çalışıyor. El takip sisteminde ben denedim. Yani insanları oluyor yani böyle çok rahatsız edecek bir şekilde değil. Algılamaması, sıkıntı olması öyle bir durumlar yok. Gerçekten çok tatmin edecek bir şekilde el takip sistemi çalışıyor. Oyun sıkıntısına gelecek olursak, bulanıklık sıkıntısına gelecek olursak, bulanıklıklar olduğu zaman eğer kaskınızı doğru yerleştirin, biraz yukarıya kaldırın.
Ve ayrıyetten göz ayarını iyi yaptırdığınız zaman gerçekten net göreceğinize inanıyorum ben. Çünkü bazı arkadaşların gözlüğü taktığı zaman bu bulanık gösteriyor dediği zaman gözlüğü ben tutuyorum, hafif yukarı kaldırıyorum. Şimdi çok güzel göstermeye başladı gibi cevaplar alabiliyorum. Yani kaliteden ziyade ayrıyetten ayarları güzel oturtturduğunuz zaman daha net görüyorsunuz. Çünkü oynamalar olduğu zaman netlik gidiyor. Evet arkadaşlar, neden Quest 3 almalıyız? Ya da Quest 2'mizi satıp yerine neden Quest 3 almalıyız? Son olarak bunu söyleyelim. %29.6 daha yüksek çözünürlüğü varmış Quest 2'ye nazaran. Piksel olarak 4128'e 2208, ötekisi de 3664'e 1920 piksel olarak. Yani %20 daha geniş görüş alanı olarak karşımıza çıkıyor. 2 GB RAM belleği daha fazla. 3.15 daha yüksel piksel yoğunluğumuz var. Bu 3.15 daha yüksel piksel yoğunluğu da dediğim gibi işte pikselleri sayma olayını birazcık daha ortadan kaldırıyor. Çok dikkatimizi çekmiyor. Gene görünüyor olabilir az bir şey ama oyun oynarken fazla rahatsız olmuyoruz. Wi-Fi sürümü, birisinin Wi-Fi sürümü 6E, ötekisinin Wi-Fi sürümü Wi-Fi 5 olarak karşımıza çıkıyor. %39 daha fazla pil gücü ve bekleme süresi dahil diyor buna. Şimdi %39 daha fazla pil gücü dediği, oyunumuzu bırakıp da sağa sola koyduğumuz zaman bekleme süresi dahil %39 diyorlar. Normalde 10-15 dakika daha Quest 2'den daha az pili. %33 daha yüksek yenileme hızı demek, oyunlarımızı daha akıcı, daha güzel, daha keyifli bir şekilde oynayabiliriz anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar, fiyat aralıklarına baktığımız zaman Oculus Quest 2 256 GB 15.300 TL olarak en ucuz yerde buldum. MetaQuest 3 512 GB ise 24.850 lira olarak karşımıza çıkıyor. Yani bulduğum, araştırdığım, baktığım yerlerde böyle fiyat buldum. Ortalama 9-10 bin lira fiyat farkı var. Yani özelliklere değinecek olursak özelliklerimiz bu. 9 bin liraya değer mi? Değmez mi? Artık ona siz karar vereceksiniz. Bence kesinlikle 9 bin liraya değer. Yani aradaki iletim sistemi farkı olsun, özellikleri olsun, oyunları açma, oyunların hızı, bağlantıları olsun. Bence Oculus Quest 3'ü almaya değer, kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer Oculus Quest 2'nizde varsa onları da uygun fiyatlara satabilirsiniz. 3'e geçmenizi tavsiye edebilirim yani. 3'e geçebilirsiniz isterseniz. Evet arkadaşlar, Quest 3 ile Quest 2'nin arasındaki ince detayları, özellikleri, bütün özellikleri size sunmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomda teknik sorunlar, teknik sıkıntılar, bağlantı sorunları, USB port sorunları olsun, ayrıyetten titreme sorunlarını bulmaya çalışacağım, bakmaya çalışacağım. Gözlükteki bu zamana kadar yardımcı olduğum ya da konuştuğum arkadaşlarımın sorunları, internetten baktığım insanların sorunlarını tek tek dile getirip size iletmeye çalışacağım. Bir sonraki videomda artık sorunlarımıza bakalım. Artık sorunlar ne? Nasıl çözebiliriz? Problemlerimiz ne? Gözlüğün ne sıkıntıları var? Sıkıntılarla oyun oynarken bağlantı kopuyor. Oyun oynarken Airlink kopuyor. Ya da bağlanılmıyor. Oyuna bağlanılmıyor. Airlink'e bağlanmıyor. Gözlükle baktığımız zaman bilgisayarda normal ekran görüyorum. Sanal gerçeklik ekranını açmıyor. Bilgisayar oyunu gibi açıyor. Bir ton sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı teker teker 1, 2, 3 part olarak uzun detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olun ya. Bir sonraki videomda görüşürüz. Problemleri çözelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.